Tarihte Hugo Boss olarak tanıdığımız adam, 8 Temmuz 1885'te Almanya'nın güneybatısındaki Metzingen kasabasında dünyaya geldi. Babası Heinrich Boss, kasabada iç çamaşırı ve keten ürünleri satan küçük bir dükkan işletiyordu. Annesi Louise Boss'tu. Ailenin 5. ve son çocuğuydu. Ancak dönemin yüksek çocuk ölüm oranı yüzünden kardeşlerinin 3'ü daha bebekken hayata veda etmişti. Bu nedenle Hugo, ailenin hayatta kalan tek oğlu olarak doğal varis kabul edildi. Çok küçük yaşlardan itibaren aile işine dahil edildi. Hem mağazacılığı hem de tekstil dokuma ve üretim süreçlerini bizzat öğreniyordu. Ancak hayatın akışı 1903'te zorunlu askerlik hizmetine çağrılmasıyla kısa süreliğine kesintiye uğradı. Almanya'da genç erkeklerin 2 yıl askerlik yapması bekleniyordu ve Hugo da görevini 1905'te tamamladı. Askerlik sonrası Metzingen'e dönmeden önce Konstanz yakınlarında bir dokuma fabrikasında kısa bir süre çalıştı. Bu deneyim onun üretim tarafında daha yetkin olmasını sağladı. Nihayet ailesi kenara çekilince 1908'de Metzingen'deki aile dükkanını devraldı. Küçük ama düzenli kazanç sağlayan bu işletme onun yönetiminde giderek büyüdü. Tam bu dönemde Anna Catherine Freisinger ile evlendi. Çiftin Gertrud adında bir kızları oldu. Daha sonra Siegfried adında bir oğulları dünyaya geldi. Yıllar ilerledikçe Hugo'nun hem ailesi hem de iş dünyasındaki itibarı güçlendi. Metzingen'de güvenilir bir esnaf, disiplinli bir üretici ve yükselen bir iş insanı olarak tanınıyordu. Ancak sakin hayatı çok geçmeden Avrupa'nın üzerinde biriken kara bulutlarla gölgelendi. Almanya ile diğer büyük devletler arasında yıllardır büyüyen siyasi ve ekonomik gerilimler kritikti. Britanya, yeni kurulan Alman İmparatorluğu'nun yükselişini kendi küresel üstünlüğüne karşı bir tehdit olarak görüyordu. Fransa ise Franco-Prusya Savaşı'nda kaybettiği toprakları geri almanın bir yolunu arıyordu. Savaş artık sadece bir ihtimal değil, kapıda bekleyen bir gerçeklik haline gelmişti. Ancak savaşın patlak vermesi, büyük güçler arasındaki rekabetten ziyade Balkanlarda başlayan bölgesel bir krizle tetiklendi. Bu kriz, Almanya'nın müttefiki Avusturya Macaristan'la Britanya ve Fransa'nın desteklediği Rus İmparatorluğunu karşı karşıya getirdi. Kıvılcım kısa sürede büyüdü ve Avrupa'nın tamamını içine çeken Birinci Dünya Savaşı'na dönüştü. Hugo Boss, 1900'lerin başındaki askeri kariyerinde herhangi bir yükseliş kaydedememiş sıradan bir Alman askeriydi. Milyonlarca erkek gibi yeniden orduya çağrıldı ve 4 yıl boyunca cephede savaştı. Savaş sonunda yalnızca onbaşı rütbesine kadar yükselebildi. Bu sırada Metzingen'deki aile dükkanı ağır darbe aldı. Savaşın ekonomik yıkımı küçük işletmeleri ayakta duramaz hale getiriyordu. Kasım 1918'de savaş nihayet sona erdiğinde Boss memleketi Swabia'ya döndü. Ancak ülke tanınmaz hale gelmişti. Kaiser II. Wilhelm tahttan çekilmiş, yerine Weimar Cumhuriyeti kurulmuştu. Fakat yeni hükümet sokak çatışmalarının ve siyasi kaosun içinde ayakta kalmakta zorlanıyordu. Berlin ve Münih'te radikal gruplar iktidarı ele geçirmeye çalışıyor, cepheden dönen milyonlarca asker iş bulamıyordu. Paramiliter örgütler hızla çoğalıyor, ülke ekonomik çöküşün eşiğinde sallanıyordu. Hiperenflasyon kısa sürede kontrolden çıktı. Alman papier markı neredeyse değersiz hale geldi ve Metzingen'deki Boss ailesinin dükkanı, tıpkı ülkenin büyük kısmındaki işletmeler gibi ağır zarar gördü. Hugo'nun önceliği artık sadece ayakta kalabilmekti. 1923'te kriz zirveye ulaştı. Fransız ve Belçikalı birlikler savaş tazminatlarını zorlamak için Ruhr'u işgal etti. Aynı yıl aşırı sağ ve sol hareketler ülkenin dört bir yanında güç kazandı. Almanya adım adım bir dönüm noktasına sürükleniyordu. Yine de 1923'ün ardından dünya ekonomisinin canlanmasıyla Almanya toparlanmaya başladı. Ve bu dönem Hugo Boss'un hayatındaki kırılma anını oluşturdu. Yıllardır ailesinin dükkanı sayesinde güvenli bir yaşam süren Hugo ilk kez daha büyük bir hedef belirledi. Savaşın bıraktığı yıkım ona tek bir gerçeği hatırlatmıştı. Ayakta kalmak için büyümek gerekiyordu. Bu düşünceyle 1924'te Metzingen'de yeni bir adım attı. Diğer yerel üreticilerden finansal destek aradı ve kendi tekstil fabrikasını kurmaya karar verdi.
Aile dükkanı artık ona yetmiyordu. Aracı olmak yerine üretici olmak istiyordu. Böylece hem kendi stokunu yaratacak hem de bölgedeki diğer firmalara üretim yapabilecekti. 1924 yılında 20 ila 30 dikiş makinesiyle ilk fabrikasını açtı. Vardiyalı çalışan terziler, gömleklerden geleneksel Alman loden ceketlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi üretiyordu. Küçük bir kasabada atılan bu adım, kısa sürede büyüyen bir markanın ilk temel taşlarından biri olacaktı. Boss'un fabrikası kısa süre sonra büyük şirketlerden toplu üniforma siparişleri almaya başladı. Seri üretim kapasitesi arttıkça Hugo Boss kendisini 1924'ten beri parti ekipmanı tedarikçisi şeklinde tanımlayacaktı. Bu, onu Güney Almanya'nın hızla yükselen ve aynı zamanda en tartışmalı siyasi hareketlerinden biriyle doğrudan temas haline getirdi. Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi, yani Nazi Partisi, 1920'de Münih'in kaotik siyasi ortamında doğmuş aşırı sağ bir örgüttü. Derin bir antisemitizme sahiptiler ve 1919 Barış Anlaşması'nın Almanya'yı küçük düşürdüğüne inanıyorlardı. 1923'te Münih'teki başarısız darbe girişiminden sonra parti yasaklanmıştı. Ancak Hitler'in 1924 sonunda hapisten çıkmasıyla faaliyetlerine yeniden gölge altında devam etmeye başladılar. İşte tam bu dönemlerde 1927 veya 1928'de Münih merkezli tekstil dağıtıcısı Rudolf Born, Boss'un kapısını büyük bir siparişle çaldı. Kahverengi üniforma gömlekleri isteniyordu. Hugo Boss'un bu üniformaların kimler tarafından giyileceğini o gün ne kadar bildiği kesin değil. Ancak gerçekte sipariş, Nazi Partisi'nin paramiliter gücü olan Sturmabteilung, kısaca SE için verilen kahverengi gömleklerdi. Fırtına müfrezesi olarak bilinen bu örgüt, parti mitinglerini koruyan, sokak çatışmalarına giren sert bir kitleydi. Fakat Hugo Boss'un sonraki yıllardaki davranışları düşünüldüğünde, siparişin kimden geldiğini bilmese bile kabul edici çok açıktı. 1920. yıllarda iş hızla büyüyor, Avrupa ve Amerika'da kükreyen 20'ler denen ekonomik patlama yaşanıyordu. Almanya yıllık ortalama %4 büyürken, ABD ekonomisi 10 yıl içinde %40'tan fazla genişlemişti. Kredi her zamankinden daha kolay bulunuyor, Metzingen'deki Boss atölyesi de bu dalganın üzerinde genişliyordu. Fakat bu büyüme balondu. 1929 sonbaharında Wall Street çöktüğünde tüm dünyayı etkileyen büyük buhran başladı. Almanya, savaş tazminatlarını ödemek için büyük borçlanmış olduğundan çöküşten en sert etkilenen ülkelerden biri oldu. Tüketim durdu. Giyim lüks sayıldı. İnsanlar sadece yiyeceğe para ayırabiliyordu. Boss'un işleri hızla dibe vurdu. 1931'e gelindiğinde Boss iflas etmek zorunda kaldı. Ancak alacaklıları ona küçük bir kapı bıraktı. 6 dikiş makinesini elinde tutmasına izin verildi. Bu, Boss için tamamen sıfırdan başlamak demekti. O da aynı şeyi yaptı. Küçük bir üretimle yeniden yola çıktı. Ama bu kez ayakta kalmak için bir karar verdi. Ve bu karar, onu Nazi Partisi ile çok daha derin bir bağa, ileride markasının tarihini kalıcı şekilde lekeleyecek bir yola sürükledi. 1930'ların başında Boss ve pek çok Alman iş insanı ekonomik çöküşle birlikte hızla fakirleşirken, Nazi Partisi tam tersine güç kazanıyordu. Yıllar boyunca Almanya'da küçük bir siyasi hareketten öteye gidememiş, seçimlerde %2'yi zorlayan, etkisi büyük ölçüde Bavyera ile sınırlı bir gruptular. Ancak büyük buhranın yarattığı çaresizlik, 1930 Reichstag seçimlerinde Nazileri ülkenin ikinci büyük partisi haline getirdi. Milyonlarca Alman, çareyi Nazi Partisi'nde ve onun paramiliter örgütleri sağ ile giderek güçlenen SS'de aramaya başladı. Üyelik patlaması, üniforma talebini de patlattı. Özellikle SS, kendine özgü yarı askeri görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Bu yeni kitle için hızla yeni üniformalar üretilmesi gerekiyordu. Ekonomik olarak batma noktasında olan Hugo Boss için bu büyük bir fırsattı. 1931'de finansal çöküşün tam ortasında Boss'un Nazi Partisi'ne üye olması, üye numarası 508.889, bu nedenle şaşırtıcı değil. Eğer bu bilinçli bir strateji ise sonuç mükemmeldi. Üyeliğinden yalnızca haftalar sonra Boss, SA'nın kahverengi gömlekleri ve Hitler gençliğinin siyah kahverengi üniformaları için dev bir sipariş aldı.
Bu sipariş Metzingen'deki küçük atölyesini hayatta tuttu. Hatta iflastan çıkan şirketi yeniden ayağa kaldırıp büyütmesini sağladı. Hugo Boss bugün en çok SS için ürettiği üniformalarla anılır. Schutzstaffel yani koruma müfrezesi 1925'te Hitler ve parti elitinin yakın koruma birimi olarak kurulmuştu. Zamanla güçlenmiş, özellikle Heinrich Himmler'in liderliğinde SA'nın rakibi haline gelmiş ve kısa sürede Nazi rejiminin en etkili silahlı gücüne dönüşmüştü. SS üyeleri yıllar içinde çeşitli üniformalar giydi. 1929 ile 1932 arasında kahverengi gömlekler tercih ediliyordu ve görünüşleri SA'ya oldukça benziyordu. Ancak Himmler, SS'nin kaba ve kalabalık sağdan ayrışması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle 1930'ların başında yeni bir kimlik tasarlandı. Bugün SS ile en çok özdeşleşen o siyah üniforma. Göğüste keskin hatlı ses runikleri, kolda kırmızı Nazi bandı, yağmurlu havalar için siyah yün paltolar. Bu yeni görüntü, gücü simgeleyen soğuk bir tasarımdı. Hugo Boss, rejim adına bu siyah SS üniformalarının önemli bir kısmının seri üretiminde görevlendirildi. Artık kahverengi SA gömlekleriyle başlayan tedarik süreci, Nazi devletinin en karanlık örgütü için üretilen siyah üniformalarla genişliyordu. 1932'ye gelindiğinde, Boss'un iflastan çıkmış olan fabrikası yalnızca ayakta kalmıyor, yeniden büyüyordu. Nazi Partisi'nin yükselişi, onun işini adeta ikinci kez doğurmuştu. Ancak bu büyümenin bedeli, tarihin en karanlık rejimlerinden biriyle bilinçli bir ortaklık kurmaktı. Burada özellikle vurgulamak gerekir ki, Hugo Boss, SS üniformalarının tasarımcısı değildi. Bu tasarımlar, Nazi estetiğini oluşturan iki başka isim tarafından yaratıldı. Walter Heck ve Karl Diebitsch. Heck, 1929'da Bonn'daki Ferdinand Hofstadter firmasında çalışan bir grafik tasarımcıydı. Şirket rozetler ve logolar üretiyordu ve o yıl SS temsilcileri ondan yeni örgüt için bir sembol tasarlamasını istedi. Heck teklifi kabul etti ve bugün kötülüğün simgesi olarak bilinen o keskin, ikiz yıldırım biçimli SS runesini tasarladı. Yaptığı iş karşılığında yalnızca 2,5 Reichsmark aldı. Yani yaklaşık 2 dolara denk gelen küçük bir ücret. Ancak masum bir sanatçı değildi. O yıllarda zaten SA üyesiydi ve daha sonra SS'ye katıldı. Yani yaptığı sembolün nasıl bir örgüte hizmet ettiğini biliyordu. Karl Diebitsch ise SS'nin görsel kimliğini tamamlayan kişiydi. 1920'den beri fanatik bir Naziydi. Aynı zamanda iyi bir sanatçıydı. Heck'i runik sembolü tasarlaması için o yönlendirdi. Ardından siyah SS üniformalarını, subay paltolarını, hatta SS kılıçları ve hançerlerini tasarladı. Bu nedenle Hugo Boss, SS için üniforma üretse de bu üniformaların görsel tasarımı kendisine ait değildi. Hugo Boss ise kendi rolünü daha sonraki yıllarda küçümsemeye çalıştı. 1931'de Nazi Partisi'ne katılmasının tamamen pratik sebeplerle olduğunu iddia etti. Ekonomik çöküşten çıkmak, iş sözleşmeleri almak ve Nazilerin işsizlikle mücadele vaatlerini desteklemek. Ancak partili olmakla yetinmedi. Zamanla SS'ye yardımcı üye oldu. Ayrıca Alman İş Cephesi, Reich Hava Koruma Derneği, Ulusal Sosyalist Halk Refahı Örgütü ve Reichsbund gibi pek çok Nazi kurumuna da katıldı. Bunları ideolojik olarak mı benimsedi, yoksa milyonlarca Alman gibi yeni düzene ayak uydurmak için mi yaptı, kesin olarak ayrıştırmak zor. Ancak Boss'un rejime hızla entegre olduğu tartışmasız bir gerçek. Bu süreç, Almanya'da siyasi dengelerin tamamen değiştiği yıllara denk geldi. Nazi Partisi, 1932 seçimlerinde ülkenin en güçlü partisi haline gelmişti. Ardından 1933'ün Ocak ayında Hitler, iş çevreleri ve merkez sağ siyasetçilerle yapılan pazarlık sonucunda şansölye oldu. Bu anlaşma birkaç hafta içinde diktatörlüğe dönüştü ve Almanya tek parti devletine kaydı. Hugo Boss, 1931'den beri SA, SS ve Hitler gençliği için üniforma üretse de işinin bir anda devasa boyutlara ulaştığını söylemek doğru olmaz. 1930'ların ortası genişleme değil istikrar yıllarıydı.
Nazi iktidarının ilk döneminde uyguladığı ekonomik kısıtlamalar büyümeyi sınırladı. Örneğin Almanya'da tekstil ihracatı yasaklandı. Yerli üretimi güçlendirmek için getirilen bu kural, Boss'un Fransa, İsviçre ve Avusturya gibi yakın pazarlara satış yapmasını engelledi. Ayrıca Boss'un ürettiği giysiler yüksek moda değildi. Daha çok fonksiyonel ve dayanıklı kıyafetlerdi. Çoğu, Nazi rejiminin ithalata bağımlılığı azaltma politikasına uygun olarak sentetik liflerden üretiliyordu. Boss elbette Nazi sözleşmelerinden ciddi kazanç sağladı. Fakat bu kazanç onu bir gecede zengin etmedi. Metzingen'deki atölyesi hala yerel fuarlarda ürün satan, rejimin desteğini alan ama gerçek anlamda büyük bir moda şirketine dönüşmemiş bir üreticiydi. Yine de Boss'un attığı adımlar açıktı. Ekonomik hayatta kalmak için fırsat kollayan bir iş adamı olarak başlayan süreç, Nazi rejimiyle giderek daha yakın bir işbirliğine dönüştü. 1937'den itibaren tablo tamamen değişti. Alman ordusu büyüyor, Nazi paramiliter örgütleri hızla genişliyor ve rejim Boss gibi üreticilere hiç olmadığı kadar büyük üniforma siparişleri veriyordu. Boss fabrikasında 1930'larda dikişçi olarak çalışan Edith Poller, yıllar sonra o dönemi şöyle anlatacaktı. Büyük siparişler yağmaya başlayınca hepimizin başı döndü. Nihayet başardık hissi fabrikayı kaplamıştı. Bu duygu şirketin rakamlarına da yansıyordu. 1932'de Boss'un yıllık geliri yaklaşık 38 bin Reichsmark'tı. Bu dönem için fena bir rakam değildi ama 50'ye yakın çalışanı ve yeni alınan sözleşmeleri düşündüğümüzde hala sınırlıydı. 1936'ya kadar gelir istikrarlı şekilde 200 bin Reichsmark'a yükseldi. Fakat asıl sıçrama bundan sonra geldi. 1938'de gelir yarım milyonu aştı. 1940'a gelindiğinde ise satışlar 1 milyon Reichsmark'ı geçti. Böylece Hugo Boss küçük bir kasaba üreticisiyken birkaç yıl içinde Nazi devletinin büyük tedarikçilerinden biri haline geldi. Şirketin iş gücü de aynı hızla büyüdü. Boss 1932'de yalnızca yaklaşık 20 kişi istihdam ediyordu. Bunların bir kısmı fabrikada çalışırken bir kısmı ev işçisi olarak dışarıdan üretim yapıyordu. 1936'da çalışan sayısı yaklaşık 100'ü aştı. 3'te 2'si fabrikada, 3'te 1'i evlerden çalışıyordu. 1937'den sonra genişleme patlayıcı bir hal aldı. Boss 1938'de 200 çalışan sınırını aştı. 130 kişi fabrikalarda, 70 kişi evlerden çalışıyordu. 1940'ların başında toplam çalışan sayısı 250'nin üzerine çıktı. 1930'ların barış yıllarında ve savaşın ilk aşamalarında Boss iş gücünü rahatça bulabiliyordu. Ancak savaş derinleştikçe Almanya genelinde işçi sıkıntısı baş gösterdi. Bu durum Hugo Boss şirketinin savaş dönemiyle ilgili en büyük tartışmayı da beraberinde getirdi. Hugo Boss'un sürekli genişleyen üretimi tamamen Nazi rejiminin savaş hazırlıklarına hız vermesiyle bağlantılıydı. Hitler ve yakın çevresi Almanya'nın 1918'de uğradığı yenilgiden beri yeni bir Avrupa Savaşı'na hazırlanıyordu. Başlangıçta bu hedef için 1941-1942'ye kadar beklenmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Ancak Alman ekonomisi beklenenden hızlı toparlanınca yeniden silahlanma programı da hızlandı. Britanya ve Fransa, Almanya'ya karşı eş değer bir ordu birikimi yapamayınca Hitler daha cesur bir dış politika izlemeye başladı. Sonuç hızlı ve saldırgan hamlelerdi. Mart 1938'de Avusturya'nın ilhakı. Eylül 1938'de Sudetenland'ın alınması. Mart 1939'da tüm Çekoslovakya'nın işgali. Bu noktada Britanya ve Fransa yeniden silahlanmaya başlamıştı. Ancak artık çok geçti. Almanya Eylül 1939'da Polonya'yı işgal edecek kadar kendine güveniyordu. Bunun üzerine Britanya ve Fransa savaş ilan etti ve İkinci Dünya Savaşı resmen başladı. Polonya Naziler tarafından sadece haftalar içinde ezildi. Ardından 1940 baharında Danimarka ve Norveç, o yazın başlarındaysa Fransa düştü. Temmuz 1940'a gelindiğinde durdurulamaz görünen Wehrmacht, Atlantik kıyılarından Polonya'nın doğusuna ve Batı Ukrayna'ya kadar uzanan devasa bir imparatorluk kurmuştu. Bu hızlı genişleme Alman ordusunun büyüklüğünü patlatırken aynı hızda üniforma talebini de artırdı. 1938'de yaklaşık 700 bin askerden oluşan Alman kara kuvvetleri 1939 sonunda 2 milyonu geçti.
1940'taki yeni fetihlerle sayı daha da yükseldi. 1941 yazında Sovyetler Birliği'ne giren 3 milyondan fazla askerle Alman ordusu tarihte görülmemiş bir büyüklüğe ulaştı. Bu dev makineyi giydirmek için binlerce ton üniformaya ihtiyaç vardı. Metzingen'deki Hugo Boss fabrikası bu talebin tam merkezindeydi. Savaş tüm Avrupa'yı yutarken yeni askerler cepheye sürülüyor, SS büyüyor, Nazi idaresi altındaki toplama kampları çoğalıyordu. SS'nin neredeyse 1 milyon üyeye ulaşması üniforma ihtiyacını daha da katladı. Bu üniformaların büyük bölümü Boss'un fabrikalarında üretiliyordu. Ama üretimi artıran yalnızca talep değildi. Savaş ekonomisinin iç baskıları da süreci ateşliyordu. Milyonlarca Alman erkeği orduya alındıkça ülke içinde büyük bir iş gücü açığı doğdu. Kadınlar fabrikalara geçti. Fakat bu bile yeterli olmadı. Böylece Nazi devleti 1940'lıların başından itibaren ekonomiyi ayakta tutmak için giderek daha acımasız bir yönteme başvurdu. Zorla çalıştırma. İşgal edilen ülkelerdeki insanlar Gestapo tarafından hedef alınıyor, tutuklanıyor ve Almanya'daki fabrikalara gönderiliyordu. Polonyalılar ve Çekler bu uygulamanın en ağır bedelini ödeyen gruplardı. Ancak tek kurbanlar onlar değildi. İşçi açığını kapatmak için birçok ulustan binlerce insan zorla çalıştırıldı. Metzingen'deki Hugo Boss fabrikasında da durum farklı değildi. Burada yaklaşık 140 zorla çalıştırılmış işçi, büyük çoğunluğu kadın üniforma üretiminde çalıştırıldı. İlk gelenler 1940 Nisan'ında Metzingen'e getirilen yaklaşık 40 Fransız kadındı. Ancak 1941'den itibaren bu grup birbiri ardına getirilen Polonyalı işçilerle değiştirildi. Bu, Metzingen'deki en büyük zorla çalışma gruplarından biriydi. Genel tabloya bakıldığında durum çarpıcıdır. Metzingen gibi orta büyüklükte bir Alman kasabasında bile savaş boyunca 1240'tan fazla zorla çalıştırılmış insan bulunuyordu. Bu sayı tek başına Nazi Almanyası'nda zorla çalıştırmanın ne kadar yaygın ve sistematik olduğunu ortaya koyar. Peki bu insanların koşulları nasıldı? Öncelikle, hepsi kendi ülkelerinde Nazi idaresi veya Gestapo tarafından zorla alınmış kişilerdi. Evlerinden koparıldılar, ailelerinden uzaklaştırıldılar ve bir daha geri dönüşleri garanti olmayan bir çalışma düzenine zorlandılar. Metzingen'e getirilen zorla çalıştırılanların yaşam koşulları geldikleri ilk günden itibaren büyük bir eşitsizlik taşıyordu. Boss fabrikasında çalıştırılan erkek işçiler, fabrikanın yakınında kurulan basit, ilkel ama en azından temel hijyen koşullarına sahip bir barakaya yerleştirildi. Buna karşılık kadın işçiler başlangıçta yerel Alman ailelerinin evlerine dağıtıldı. Bu durum 1943 yazına kadar sürdü. O yıl çıkarılan yeni bir düzenleme, zorla çalıştırılanların yerel halktan tamamen ayrı yaşamalarını zorunlu kılınca, Metzingen'de bu işçiler için özel bir kamp kuruldu. Ancak bu kamp için ayrılan bütçe sınırlıydı. Koşullar kötüydü, hijyen neredeyse yoktu ve özellikle sert geçen kış aylarında yiyecek bulmak ciddi bir sorun haline geldi. Boss fabrikası zorla çalıştırılan işçilere kantinde daha iyi yemek vermeye çalışarak şartları kısmen iyileştirmeye uğraştı. Buna rağmen işçiler aldıkları küçük ücretlerle kara borsadan gıda alabilecek durumda değildi. Dahası günde 12 saatlik vardiyalar zorunluydu. Savaş ilerledikçe iş gücü açığı Almanya genelinde büyüdü ve bu uzun vardiyalar artık sadece yabancı işçiler için değil, Alman işçiler için de standart haline geldi. Zorla çalışmaya ilişkin bu belirsizlikler sürerken savaş gerçeği Alman ekonomisini hızla değiştiriyordu. 1940 yazında Fransa'nın düşmesi Nazi Almanyası'nı kısa bir süre için Batı Avrupa'da rakipsiz bıraktı. Britanya'yı teslim olmaya zorlamak için yoğun hava saldırıları ve deniz ablukası uygulandı. Ancak Hitler'in asıl hedefi Sovyetler Birliği'ni yok etmekti. Almanya'nın gözünde komünist rejim ideolojik olarak yok edilmesi gereken en büyük düşmandı. Bu nedenle 1941 yazında tarihin en büyük kara işgali başlatıldı. 3 milyondan fazla Alman askeri Sovyet topraklarına girdi. Bu devasa saldırı, Operasyon Barbarossa, Boss'un fabrikasında da üniforma talebini zirveye taşıdı.
Başlangıçta Alman ordusu doğuda hızlı ilerledi. Ancak 1941 kışında saldırı durdu. Rus kışının acımasızlığı, Sovyet direnişinin sertleşmesi ve lojistik sorunlar Alman ordusunu ilk kez büyük çaplı kayıplarla yüz yüze bıraktı. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri savaşa dahil oldu. Artık savaş, Almanya'nın tek başına kazanabileceği bir mücadele olmaktan çıkmıştı. 1942'ye gelindiğinde Alman ordusu hem Rusya'da hem de Kuzey Afrika'da savunmaya sıkışmıştı. 1943'ün ilk aylarında bu iki cephede de yenildiler. Bu kayıplar savaşın gidişatını tamamen değiştirdi. Nazilerin Sovyetler Birliği'ne karşı uyguladığı şiddetli genişleme politikası çöktü. Cephe kayıpları arttıkça Alman ekonomisi zorunlu iş gücüne daha fazla bağımlı hale geldi. Zorla çalıştırma artık Nazi savaş makinesinin merkezindeki temel taşlardan biriydi. O savaş yıllarına gelindiğinde Alman ordusu artık her cephede asker açığı çekiyordu. Doğu cephesinde kayıplar büyürken 1943 yazında Batı müttefikleri İtalya'ya çıkarma yaparak ikinci bir cephe daha açmıştı. Bu nedenle Almanya'nın askere alma politikası genişletildi. Artık 20'li yaşlardaki gençler değil, 40'lı yaşlardaki erkekler bile hızla silah altına alınıyordu. Bu süreç, Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in toplam savaşı dediği dönemi başlattı. Bu, Almanya'daki tüm nüfusun, yaşlılar, kadınlar, gençler, tamamen savaş ekonomisine yönlendirilmesi anlamına geliyordu. Daha önce savaştan uzakta sivil bir yaşam süren biri artık savaşın bir parçasıydı. Örneğin 60 yaşındaki bir Alman bakkal, savaşın başlarında Polonya ve Fransa zaferlerini gazetelerde okur ama kişisel olarak çatışmanın içine girmezdi. Ancak 1943'te durum değişti. Oğlu varsa cepheye gönderiliyor, kızı varsa fabrikalarda çalışma zorunluluğu geliyordu. Herkes şehirlerine, kasabalarına trenlerle getirilen yüzlerce yabancı işçiyi görüyordu. Bu insanlar Polonya'dan, Çekya'dan ve işgal altındaki diğer ülkelerden zorla getiriliyor, Metzingen'deki Boss fabrikası gibi yerlerde köle işgücü olarak kullanılıyordu. Bu dönemde Almanya'nın tüm sanayi gücü, tüm kaynakları ve tüm emeği savaşın akışını değiştirmek adına son sınırına kadar zorlanıyordu. Hugo Boss'un fabrikası da bu sistemin bir parçasıydı. Zorla çalıştırılanların sayısı burada 140 kişiye kadar çıktı. Genel tabloya bakıldığında 3. Reich boyunca yaklaşık 15 milyon kişi zorla çalıştırıldı. Çoğunluğu Polonyalı, Çek, Rus ve Nazi ideolojisinin ırksal olarak aşağı gördüğü halklardandı. Hugo Boss'un zorla işçi kullanımına dair en tartışmalı örneklerden biri, Józefa Gisterek adlı Polonyalı bir kadın işçinin trajik ölümüyle ortaya çıkar. Gisterek, Boss'un Metzingen'deki fabrikasında çalışmaya gönderilen işçilerden biriydi ve 4 kadın işçiden biri olarak savaş sırasında hayatını kaybetti. Diğer üçünün doğal nedenlerle öldüğü düşünülürken, Gisterek'in ölümü önlenebilir olarak değerlendirildi. Józefa, Ekim 1941'de Polonya'dan zorla alınarak Metzingen'e getirilmişti. Kız kardeşi Anna, bir yıl önce aynı fabrikaya gönderilmişti. Metzingen'deyken Polonya'daki babasından bir mektup aldı. Ailede ciddi bir sorun olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine kısa süreliğine memleketine dönmek için izin istedi. Fakat talebi reddedildi. Bunun üzerine Józefa tüm riske rağmen kaçtı. Eve geri döndükten kısa bir süre sonra Gestapo tarafından tespit edildi ve tutuklandı. Metzingen'e geri gönderilmedi. Bunun yerine Auschwitz'te dahil olmak üzere bir dizi toplama kampına gönderildi ve son olarak Almanya'daki Buchenwald'da tutuldu. Aylar süren bu kamplar, Józefa'nın hem bedeninde hem ruhunda ağır hasarlar bıraktı. Bu dönemde Boss, Józefa'nın izini sürmeyi başardı ve onu yeniden Metzingen'e getirterek tekrar fabrikasında çalışmasını sağladı. Fiziksel olarak ağır yıpranmış olmasına rağmen onu cezalandırmadı. Ancak iyileşmesi için gereken tıbbi desteği de sağlamadı. Fabrikanın ustabaşısı olarak görevlendirildi ve sağlık şikayetlerine rağmen doktora gitmesine izin verilmedi. Bir süre sonra Józefa tamamen çöktü. Bunun üzerine kendisine 3 aylık bir iyileşme izni verildi. Ancak bu izin bile durumunu toparlamaya yetmedi. 12 aylık bu zorlu dönemin sonunda Metzingen'de konakladığı ailenin evinde kendi yaşamına son verdi. Doktor müdahalesinden uzak tutulması ve fabrikanın bazı yöneticilerinin sert, baskıcı tavırları muhtemelen bu trajik karara giden süreci hızlandırmıştı. Bu olayın ardından Hugo Boss, Józefa'nın ailesinin cenazeye gelebilmesi için Polonya'dan Almanya'ya yolculuk masraflarını kendisi karşıladı ve tüm defin masraflarını ödedi. Bu davranış, Boss'un savaş dönemindeki rolüne dair çelişkileri bir kez daha ortaya koydu. Bir yandan zorla çalıştırılan bir işçinin hayatını kurtarmaya çalışmış gibi görünüyordu. Diğer yandan kendi fabrikasında yaşanan kötü muameleyi durdurmak için somut bir adım atmamıştı.
Josepha'nın hikayesi, Boss'un savaş zamanı davranışının karanlık ve gri alanlarını net bir şekilde yansıtır. Zorla emek, başlı başına derin bir insan hakları ihlaliyken, Boss'un hem insani görünen adımlar atması hem de sistematik istismarları engelleyememesi, onun portresini ne tamamen suçlu ne tamamen masum bir figür haline getirir. Bu durum sadece Hugo Boss'a özgü değildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimiyle yakın bağlar kuran birçok büyük Alman şirketi benzer yöntemler kullanmıştı. Audi, Porsche, Volkswagen gibi markaların hepsi 3. Reich ile sıkı bir işbirliği içindeydi. Porsche'nin kurucusu Ferdinand Porsche hem Nazi Partisi hem de SS üyesiydi. Audi, Leitmeritz, toplama kampındaki tutsakları kullandı ve burada yaklaşık 4500 kişi zorla çalıştırılarak hayatını kaybetti. Volkswagen ise zaten doğrudan Nazi işçi örgütü tarafından kurulmuştu. Tüm bu örnekler Hugo Boss'un savaş sırasındaki rolünü değerlendirirken onun yalnız olmadığını, dönemin ekonomik ve ideolojik yapısının birçok Alman şirketini aynı suç ortaklığı eksenine çektiğini gösteriyor. Otomobil üretiminin çok ötesinde dönemin birçok dev Alman şirketi Nazi rejiminin suç mekanizmasının ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Deutsche Bank, Auschwitz'in inşasına doğrudan finansman sağlayarak ölüm kamplarının altyapısının kurulmasına katkıda bulundu. Kimya ve ilaç devi IG Farben, bugün Bayer'in öncülü olarak bilinir, milyonlarca insanın öldürülmesinde kullanılan Zyklon B gazını üretti. Dahası IG Farben, Auschwitz'in 3. kampı olan Auschwitz-Monowitz'i fiilen yönetiyor, burada tutsakları köle işçi olarak kullanıyor ve onları ölümüne çalıştırıyordu. Krupp ve Flick gibi Almanya'nın en güçlü sanayi aileleri de Nazi rejiminin yükselişine doğrudan destek verdi. Savaş boyunca kendi fabrikalarında 10 binlerce köle işçiyi çalıştırdı. Tüm bu örnekler, 3. Reich'in suçlarının sadece siyasi liderlikle sınırlı olmadığını, ekonomi devlerinin, bankaların ve sanayi baronlarının da bu ölüm makinesinin önemli parçaları olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Metzingen'deki Hugo Boss operasyonu, suçun ölçeği açısından dev şirketlerin işlediği vahşetle aynı ölçekte olmasa da, rejime verilen destek ve zorla emek kullanımındaki rolüyle açıkça bu sistemin bir parçasıydı. 1944'ün sonlarına doğru Metzingen'de yaşayan hemen herkes, Boss dahil, Nazi propagandasının aksine savaşın kaybedildiğini ve Almanya'nın yenilgisinin artık kaçınılmaz olduğunu anlamış olmalıydı. Sovyet ordusu doğudan Berlin'e doğru ilerliyor, Batı müttefikleri ise Ren Nehri'ni geçerek Güney Almanya'ya hızla yayılıyordu. Metzingen, Berlin hattında olmasa da Baden-Württemberg'in güney konumu nedeniyle Amerikan ve Fransız kuvvetlerinin ilerleyişine oldukça yakındı. Nihayet 1945 Nisan ayında Hitler'in Berlin'de intihar etmesinden sadece birkaç gün önce Metzingen işgal edildi. Nazi Almanyası 8 Mayıs'ta teslim olurken Metzingen Fransız işgal bölgesine dahil edildi. Savaşın bitmesiyle birlikte Hugo Boss hem fabrikanın Nazi kurumlarıyla olan anlaşmaları hem de zorla çalıştırılan işçilerin kullanımı nedeniyle hızla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Müttefik kuvvetler savaş sonrası dönemde Alman nüfusunu rejime ne ölçüde destek verdiklerine ve suçlara ne derece karıştıklarına göre sınıflandırmaya başladı. Bu sınıflandırmanın bir ucunda Hermann Göring ve Albert Speer gibi üst düzey Nazi liderleri vardı. Bunlar Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesi'nde yargılandı. Toplama kamplarını yöneten ve sistematik katliamları yürüten Waffen-SS üyeleri de savaş suçlusu kategorisine yerleştirildi. Diğer uçta ise rejimin suçlarına doğrudan karışmayan, otoriter düzene karşı çıkma gücü olmayan sıradan Alman sivilleri bulunuyordu. Hugo Boss ise bu iki uç arasında bir yerde, gri bir bölgedeydi. Ne Reich'in en büyük suç mekanizmalarının başındaki kişilerden biriydi, ne de tamamen pasif bir seyirci. Rejimin ekonomik gücünü besleyen, zorla çalıştırılan işçilerden faydalanan ve Nazi kurumlarının resmi tedarikçisi haline gelen bir sanayiciydi. Ancak iki uç arasında geniş bir gri alan vardı. Bu grupta rejimin suçlarını bizzat planlamayan ama fabrikalarında zorla emek çalıştırarak, Nazi kurumlarına üretim yaparak ya da 1930'larda Nazilerin yükselişine erken destek vererek doğrudan fayda sağlayan Alman iş sahipleri bulunuyordu. Bu kişiler denazifikasyon mahkemelerinde takipçi veya daha ağır durumda aktivist ve destekçi olarak sınıflandırıldı. Bu sınıflandırma para cezaları, mal varlığı kısıtlamaları veya kısa süreli hapis cezaları gerektiriyordu. Bu adımlar, müttefiklerin savaş sonrası Almanya'da uyguladığı denazifikasyon politikasının temel amacının bir parçasıydı.
Eski rejim destekçilerini sosyal, siyasi ve ekonomik güç pozisyonlarından uzaklaştırmak ve yeni demokratik toplumun oluşumunu güvence altına almak. Hugo Boss, Metzingen'deki konumu ve Nazi kurumlarıyla olan derin bağları nedeniyle Fransız işgal bölgesinde denazifikasyon sürecine dahil edilmesi gereken kişiler arasında hızla tespit edildi. 1945'in sonunda Boss resmi olarak aktivist, destekçi ve faydalanıcı kategorisine yerleştirildi. Çünkü uzun yıllar rejimin paramiliter örgütleri için üniforma üretmiş, fabrikalarında zorla emek kullanmış ve savaş boyunca Nazi devletinin ekonomik çıkarlarına hizmet etmişti. Bu nedenle 100.000 Reichsmark para cezasına mahkum edildi ve Metzingen'deki fabrikayı yönetmesi yasaklandı. Bu, Reutlingen Ticaret Odası'nın verebileceği en ağır yaptırımlardan biriydi. Cezanın sertliğinde Boss'un 1931'de Naziler iktidara gelmeden önce partiye katılmış olması, rejimden maddi olarak büyük kazanç sağlaması ve savaş döneminde Metzingen'in kötü şöhretli Nazi yöneticisi Georg Rath ile yakın ilişki içinde olması etkili oldu. Bu ağır ceza Boss için ağır bir darbe oldu. Ancak kararı temize götürdü ve cezayı önemli ölçüde hafifletmeyi başardı. Statüsü takipçiye düşürüldü. Bu çok daha düşük bir para cezası ve daha hafif yaptırımlar demekti. Bunun nedeni kısmen Fransız işgal bölgesinde denazifikasyon uygulamalarının Amerikan ve Britanya bölgelerine kıyasla daha yumuşak olmasıydı. Fransız yönetimi kendi ülkesinin Vichy rejimi döneminde Nazilere karşı işbirlikçi tutumunu da göz önünde bulundurarak daha pragmatik bir yaklaşım benimsiyordu. Her ne kadar Boss, siyasi ve hukuki sonuçlardan kısmen sıyrılmayı başarmış olsa da savaş sonrasını uzun süre göremedi. 9 Ağustos 1948'de Metzingen'de öldü. Savaş sonrası Almanya hala ağır yoksulluk içindeydi. Karne sistemi devam ediyor, gıda ve ilaç sıkıntısı yaygındı. Bu koşullarda Boss dişindeki bir apsenin tedavisi için gerekli antibiyotiklere erişemedi. Tedavi edilemeyen iltihap zamanla vücuduna yayıldı ve 1947-48 boyunca kötüleşerek ölümüne yol açtı. Hugo Boss'un hikayesi, sıradan bir tekstil üreticisinden, Nazi devletinin önemli bir tedarikçisine, zorla emek sisteminden yararlanan bir sanayiciye, savaş sonrası ise suçluluk, hafifletme ve sorumluluktan kısmen sıyrılma çabalarıyla şekillenen karmaşık bir figüre dönüşen bir adamın hikayesidir. Boss'un ölümünden önce kurduğu şirket, denazifikasyon süreci nedeniyle bizzat yönetemediği için kızı Gertrude'un eşi Eugen Holly tarafından devralınmıştı. Holly, savaş sonrası Almanya'nın yoksunluk ve yeniden yapılanma şartlarında başlarda geçim sağlamakta zorlandı. Ancak 1940'ların sonunda yeniden üniforma üretimi için alınan küçük sözleşmeler fabrikanın ayakta kalmasını sağladı. Ardından 1950'lerin başında Hugo Boss markası erkek takım elbiselerine yöneldi ve bu şirketin kaderini tamamen değiştiren bir kırılma noktası oldu. Onun hikayesi bireysel başarıyla karanlık bir siyasi düzen arasındaki ince çizgiyi somutlaştıran örneklerden biridir. Yükselişinin koşullarına bakıldığında etik açıdan rahatsız edici sorular hep varlığını korur. Şüphesiz ki Hugo Boss'un fabrikası savaş yıllarında zorla çalıştırılan emekçileri kullandı. 1941 ile 1945 arasında 140'tan fazla Polonyalı kadın hiçbir seçme hakkı olmadan fiilen köle emeğiyle üretime zorlandı. Bu gerçek tarih kayıtlarında açıkça yer alıyor. Ancak Boss'un kişisel karakterine bakıldığında onu fanatik bir Nazi ideoloğu ya da işkenceci bir sadist olarak tanımlamak doğru olmaz. İşçilerinin hepsini korumakta başarısız olduğu kesindir. Fakat aynı dönemde onların refahı için belirli adımlar attığını gösteren güçlü kanıtlar da vardır. Bu ikili durum onun savaş yıllarındaki portresini gri bir alana yerleştirir. Savaş sona erdiğinde bu eylemlerden dolayı cezalandırıldı. Denazifikasyon süreci kapsamında yargılandı, cezalar aldı ve işini yönetmesi bir süreliğine yasaklandı. Elbette bu sicil iyi bir sicil değildir. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman iş dünyasının içinde yer alan daha karanlık figürlerle kıyaslandığında Boss kesinlikle en kötü örneklerden biri değildir. Birçok büyük Alman şirketi bugün hala varlığını sürdüren ve dev küresel markalar haline gelmiş firmalar. Holokost'un lojistiğinde, ölüm kamplarının inşasında veya on binlerce köle işçinin ölümüne doğrudan katkıda bulunmuştur. Bu nedenle Hugo Boss'un savaş dönemindeki davranışları ve Nazi rejimiyle olan bağları hem tartışmalı hem de etik açıdan sorunludur. Fakat tüm tabloya geniş bir perspektiften bakıldığında bu davranışların göreceli konumu da anlaşılmalıdır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hugo Boss, savaş sonrası dönemde daha ağır bir ceza almalı mıydı?
Kurmuş olduğu şirket tamamen kapatılmalı mıydı yoksa farklı bir yol mu izlenmeliydi? Görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.